Merhabalar, ben Gizem Sucu. Bugün sizlerle ilk ud dersimi yapacağım. Bugün genel olarak ud hakkında bilgiler vereceğim. Udun yapısı, udun muhafazası, seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunun dışında akort konusu, sağ el mızrap tutuşunuz ve sol el baskısı ile ilgili genel bir çerçeve çizeceğim. Öncelikli olarak ud bağlama ve tambura nazaran uzun saplı değil, kısa saplı bir enstrümandır. Ve udu ikiye bölebiliriz. Sap ve gövde olarak. Saptan bahsedersek klavye, küçük eşik, burguluk, eğri sap ve burgular, son olarak da gagadan oluşuyor. Gövde kısmına gelirsek göğüs tablosu, ses delikleri, küçük kafesler ve büyük kafes. Bunun içinde burası büyük eşik, tekne ve mızraplıktan meydana gelir ve teller. Udu özellikle seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Ben udu seçerken öncelikli olarak udu bilen ve çalan birinin sizin yanınızda icra etmesi sizin için iyi olur. Eğer çok fazla bir deneyiminiz yoksa. Ama birazcık çalıyorsanız ve udun iyi olup olmadığını anlamak istiyorsanız şahsen ben ilk önce udda bir gam yapıp genel olarak her telde sesin nasıl çıktığına dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü her telde genel olarak seslerin birbirine yakın olması gerekiyor. Yani ne demek bu? Burada ses çok yüksek ama baslarda çok az geliyorsa bu dengeli değil demektir. Ya da bunun tam tersi de olabilir. En üst sesler çok yüksek ama tiz seslerde udu duyamıyorsanız, böyle ses içeriden geliyorsa bu bir dengesizlik göstergesidir. Bu yüzden sesin her bölgede homojen, eşit şekilde duyulmasına dikkat edin. Bazı udlar tabii ki daha bas karakterlidir. Bu udun yapısıdır. Bu kişinin zevkine göre de değişebilir. Bunlarda sorun yok. Ama özellikle bu orta la telinden de bunu anlayabilirsiniz. Yani la teli çok yüksek, re teli çok düşük, sol teli çok yüksek gibi bu çeşit dengesizliklerden biraz uzak durmalıyız. İkinci olarak akort yaptığınızda seslerin doğru çıkıyor olması ve doğru bölgelerde, yani birinci pozisyon, ikinci pozisyon, üçüncü pozisyon dediğimiz pozisyonlara parmaklarınızı bastığınızda seslerin akort ailesinde doğru sesleri veriyor olması, doğru pozisyonlarda doğru sesi alıyor olmanız bence önemli bir etken. Bu yüzden ses tellerinin dengesi, ikinci olarak da akort ettiğiniz ud enstrümanında pozisyonlarda doğru sesleri alıp alamıyor olmanız önemli bir ayrıntı olacaktır. Bunun dışında üçüncü olarak burgulara dikkat edebilirsiniz. Çünkü özellikle yeni başlıyorsanız akort etme biraz zorlayıcı olabiliyor her öğrenci için. Ve özellikle ilk ayda tabii ki kanun kadar zor değil. Kanun gerçekten çok zor. Ama udda da 11 tel olduğu için ve özellikle bu iki tel olan sesleri birlikte eşitleyebilmek için kaynaştırmak da diyoruz. Bu öğrencileri ilk başta çok zorlayabiliyor. Çünkü udun burguları gitar gibi metal olmadığı için, tahtadan olduğu için sıcaklık, soğuk çok etkiliyor ve soğukta sıkabiliyor burguluğu ve döndürmeniz çok zor oluyor. Aynı şekilde de çok sıcakta kendini bırakabiliyor. Ağaç olduğu için de bu gibi dezavantajlara sahip. Bu yüzden de kesinlikle burgu kısmınızı alırken iyi almanız önemli. Çünkü çevirirken çok zorlarsa çıkma durumu olabiliyor, kırılma durumu olabiliyor. Ve akort edemeden öğrenciyi yıldırıp bırakma gibi problemler yaratabilir. Bu yüzden burguya lütfen dikkat edin ve kaliteli bir seçim yapın bu konuda. Alırken de akordunuzu yapın, burguların yumuşak döndüğünü, oturduğunu gördükten sonra udunuzu alın derim. Onun dışında seslerin uzaması, bu ileri icrada özellikle daha da fark edip isteyeceğiniz bir özellik. Sesin uzaması ne demek? Şu, tabii ki bu bir şekilde uzayacak ve bir yerde duracak. Ama parmağınızla sese bastığınızda sesin uzama süresiyle biz ilgileniyoruz açıkçası. Yani bu sesin vibrato yaparken, yani ses üzerinde sesi titreştirdiğimizde sesin uzaması udda önemli bir ayrıntı. Ve bunun burada da tiz bölgelerde de uzayışını dinleyip çok uzadıkça açıkçası sesin udun rezonansının iyi olduğunu düşünüyoruz. Ve rezonansı iyi olan bir udda iyi bir uddur diyebiliriz.
Bu yüzden de rezonans konusu da önemli. Sesin dalgalanması, sesin uzaması da önemli. Yani sesi udu çalarken bakın hala dönüyor. Yani çok ufak da olsa o sesin etrafta yayıldığını duyabiliyorsunuz. Bu yüzden rezonans konusu da çok önemli. Buna da dikkat edebilirsiniz. Ben seçerken bunlara dikkat ediyorum. Bunun dışında şöyle bir şey diyemem. Büyük ud güzel ses verir, küçük ud, zenni ud daha çok kadınların kullandığı zenni ud daha iyi ses verir, daha kötü ses verir gibi. Udun büyüklüğü ve küçüklüğü bence udun sesini tabii ki etkiliyordur. Ama her büyük ud güzel olmayacağı gibi, her küçük ud daha kötü olacak gibi bu genel yargılar söylemek yanlış olur. Bunun dışında görünüş tabii ki önemli ve özellikle ağaç konusu. İşte kelebek ağacı mı daha güzel, ceviz ağacı mı daha güzel, elma ağacı mı? 5 ustaya aynı ağaçtan ud yaptırsanız hepsinden farklı bir tını çıkacaktır. O yüzden usta önemli. Kimin yaptığı udun çok önemli. Ve işin farklı bir boyutu da aynı ustaya 5 tane aynı ağaçtan ud yaptırsanız 5'i de birbirinden farklı olacaktır. Bu yüzden bu biraz şans işi. O udu alırken iyi dinlemeniz, iyi anlamanız gerekiyor. 5 tane aynı ağaçtan ud denersiniz ama hepsi farklı çıkacaktır. Bu yüzden sizin udu iyi çalıp dinleyen biriyle beraber udu almanız veya sizin udu bir süre çalmanız önemlidir. Ve sesin güçlülüğüyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Küçük sesli udlar vardır. Yani çalarsanız sesi çok güzeldir ama çok volümlü değildir. Bu sizin aslında ne istediğinizle alakalı. Topluluk ortamında duyulmasını istiyorsanız o zaman daha yani yine sese güçlü bastığınızda eğer ses çok yayılıyorsa volümlü bir enstrüman olabilir. Bunu deneyebilirsiniz topluluk ortamlarında birkaç kişiyle çalarken. Yine bunu böyle öğrenebilirsiniz. Bu konuda siz yine isteğinizle doğru orantılı. Yani eğer çok volümlü bir enstrüman olmayıp sesinin güzel oluşu sizi etkiliyorsa onu seçmelisiniz. Ama siz çok volümlü bir enstrüman, daha çok duyulmak istiyorsanız da yine volümlüne dikkat edebilirsiniz. Bunun dışında muhafaza konusuna gelirsek, ud ağaç olduğu için, bir canlı olduğu için sıcak ve soğuktan çok etkileniyor demiştim. Özellikle kalorifer petekleri gibi cam kenarında udu tutmamanızı öneririm. Çünkü kalorifer peteğinin yanında bu bir sıcaklığa sahip ve o sıcağın yanında durdukça genleşiyor ve bu akordunuzu bozacaktır. Zaten ud ağaç olduğu için akordunuzu her gün yapmanız gerekecektir. Yani akort yaptıktan bir hafta sonra yapmanızı önermem. Çünkü uzun süre akort yapmazsanız akordunuz daha fazla bozulur. Her gün akort yaparsanız daha az vakit ayırmanız gerekir akort konusuna. Bu yüzden daha da rahat edeceğinizi düşünüyorum. O yüzden akordunuzu bozuldukça değil, her gün udu çalmadan önce akordunuzu kontrol edip doğru olduğunu emin olduktan sonra devam etmenizi öneririm. Bunun dışında akorda gelirsem eğer, akort aleti şöyle bir alet kullanmanızı öneriyorum. Bunun için hem metronom hem de tuner var. Bu yine telefonlarımızın uygulamalarından da indirebileceğiniz bir özellik, tuner ve metronom. Ama ud aldığınızda bu aleti de almanızı veya telefonunuza indirmenizi öneririm. Çünkü ilk önce ud aldığınızda yapacağınız şey akort etmek olacak. Ve ben yine bir öneride daha bulunacağım. Ayaklık. Ayaklık konusu da yine internetten çeşitli markalardan seçeneklerle alabileceğiniz bir şey. Ayaklık niye gerekiyor derseniz aslında bacak bacak üstüne atıldığı örnekleri de görüyoruz. Yani bir yüksekliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu yükseklikte sağ ayağımızı ayaklığımıza koyduğumuzda udu da bu şekilde yerleştirdiğimizde kolumuzla aslında bacağımız arasına udu sıkıştırıyoruz. Ayaklık olmadığında bu sıkıştırma işlemi biraz daha zor oluyor ve ud öne doğru gelebiliyor. Tabii bu birazcık boyla, sandalye boyuyla da alakalı. Eğer sandalye boyunuz yüksekse ayaklarınızı biraz daha yükseltebilirsiniz vesaire. Bu sizin boy ve sandalye yer aralıktaki mesafenizi ilgilendirecektir. Ama ben genel olarak ayaklıkla çaldığımda, ki bunu bütün herkese de öneriyorum, udu üzerine koyduğumda sağ kolumu udun üzerine koyuyorum ve bacağımla kolumun
şu kısmını omuzumun altıyla sıkıştırıyorum. Bu çok sıkıştırmak gibi düşünmeyin. Veya sandalyenin koltuğun arkasına doğru gitmek de doğru değil. Dik bir duruş edinmeniz gerekiyor. Udu bacağınızın üzerine koydunuz. Sağ bacağınız biraz sol bacağınızın önünde olacak. Sol bacağınız biraz arkada kalacak. Udu böyle koyduk. Kolumuzu da attık. Ve burada bir önemli ayrıntı var. Sol elim olmadan ud bu şekilde durmalı. Yani sol elle tutmak zorunda kalmamalısınız. Neden? Çünkü sol eliniz udu çalacak, hareket yapması gerekiyor, klavyede hareket etmesi gerekiyor ve bir yandan udu tutup bir yandan da nota çalması kolay olmayacaktır ve doğru da değil. Bu yüzden ud tutma işlemini diz ve kol arasında çözmeniz gerekiyor. Sol elinize ihtiyacınız olmayacak. Tutmayacaksınız, taşımayacaksınız. Vücudunuzun sadece yani bacak ve koluyla udu düşmeyecek şekilde kullanmanız gerekiyor. Ve pek tabi udun sol tarafı, sap kısmı çok daha aşağı inmemeli. Bununla ilgili şöyle çözümler var. Baktınız, çalıyorsunuz, ud aşağı doğru eğiliyor. O zaman udu birazcık sağ tarafa doğru ittiğimde udun sapı kalkabiliyor. Bunu yani baktınız şöyle çalıyorsunuz. O zaman birazcık saptan udu iterseniz, yani şu aslında bu oranla alakalı. Bunu dengede tutarsanız sol elinizde çalarken rahat edecektir ve ud da düşmeyecektir. İlk udu çalan herkesin problemi udun kayması oluyor. Ud kayıyor, çalarken mızraba bakmak istiyorlar, göremiyorlar. Bunlar problem olabiliyor ama bir süre ayaklık, kol ve udunuzla bir şekilde bunu dengede tutmayı amaç edinmelisiniz. Ve sonra sol elinizle, yani rahat bir şekilde hiç ağırlık taşımayan sol elinizi kullanmaya başlamalısınız. Bu çok önemli bir kısım bence. Lütfen udu dengede tutmadan sol elle icraya başlamayın. Sağ elde mızrap konusuna geldiğimizde zaten mızrabı nerede çalacağız sorusu. Şimdi eski ekollerde, evet Şerif Muhittin Targan, Nevres Bey gibi ekollerde kafes kısmında çalınıp kartal kanadı mızrapla çalındığı bir dönem var. Şimdiki dönemde bu büyük eşiği olan kısımda da icra yapılıyor. Ve aynı zamanda mızraplık kısmında da, yani şu büyük kafesle mızraplık arasında da bir icra var. Peki bunun hangisi doğru? Şimdi Şerif Muhittin Targan döneminde burada çok hızlı bir icra, biraz plaktan gelen bir ses elde ediliyor. Çok zor tabii ki burada hızlı bir icra yapmak. Ama volüm olarak daha tansiyonlu, daha volümlü almak istiyorsak biraz daha buralarda çalıyoruz. Ben şahsen şu kısmı tercih ediyorum. Bu kısımda da daha hızlı icralarda birazcık daha bu kısma geliyorum. Ama genel olarak uddan iyi bir ton elde etmek istiyorsak şu kısmı kullanabiliriz. Bir örnekle gösterecek olursam size ben udu çalayım. Siz hangi yerdeki ses tonundan daha hoşnut oluyorsanız orayı tercih edin. Birlikte görelim aslında, öyle diyeyim. Burayı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Neden büyük eşiğin yakınında çalmayı tercih etmiyoruz? İşte bu sebepten ötürü. Hoş bir ses olmuyor, metalik bir ses oluyor. Yani buradan anlayacağınız, bu tarafa yaklaştıkça metalik bir ses çıkarmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden de burayı hiçbir zaman tercih etmemeliyiz. Ben genel olarak mızrapla şöyle bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Yer yer tabii ki hızlı pasajlarda bu bölümleri bilekten olduğu için, daha rahat kullandığım için bu bölümleri kullanıyorum. Zaten burası aslında bilekle çok hızlı hareketler yapabileceğimiz bir kısım oluyor. Ama ton olarak daha farklı bir duygu çıkarmak istiyorsak buraları kullanıyoruz. Bu birazcık kişisel tercihiniz olacak. Ama yine de burayı kullansanız da şu büyük eşiğe çok yakın bir yeri kullanmamanızı öneriyorum. Çünkü gerçekten hoş bir ses çıkarmıyor. Hatta icra sırasında yani görmesem bile büyük eşiğe yaklaştığını anlayabiliyorum. Metal sesinden. Siz de duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu yüzden de mızrabımızı çalarken
dışında mızrap tutuşundan bahsedelim. Mızrabımız. 4 parmağım arasına mızrabı aldım ve şu şekilde sıktım. Baş parmağımda mızrabın üzerine indirdim. Bunu birazcık daha yukarı kısımda yapmak istiyorum. Parmaklarımla mızrabı sıktım ve baş parmağımı üzerine indirdim. Baş parmağım mızrabı geçerse o zaman ududan parmak sesi gelecektir. Önermiyorum. Baş parmağım mızrabın biraz altında kalacak. Evet. Parmaklarımı sıktım. Baş parmağım da mızrabın biraz altında ve re teline vuruyorum. Bir daha gösteriyorum. Mızrap. Kapattım. Baş parmağı birazcık daha yukarı alabilirsiniz şöyle. Ve baş parmağı üzerine kapattım. Bu işaret parmağı da önemli. İşaret parmağım baş parmağımın altından birazcık güç veriyor. Yani şöyle bir duruş oluyor. Aslında baş parmak ve işaret arasında kuvvet uygulanışıyla mızrabı tutabilirsiniz. Ve geldim. Kolumun şu kısmını udun üzerine koydum. Burada bir önemli nokta var. Şimdi ilk udu eline aldığında herkes şöyle vuruyor. Şimdi tam olarak bunu yaptınız. Ne yapabiliyor musunuz? Bileğinizi saat yönünde çevirin. Yani bileğimin içini görüyorum ben şu an. Bir daha yapıyorum. Geldim. Uda elimi koydum. Mızrabı şu noktada işaret parmağımla sıkıştırdım. Ve böyle düzdü. Bileğimi şimdi ben elimle çeviriyorum. İçini, şu kısmını görüyorum. Çevirdim ve re teline, neva teline vuruyorum. Aşağıya doğru olması gerekiyor. Bileğinizi lütfen çevirin. Şu değil. Çevirin. Çevirdiğinizde zaten iyi bir ses yakalayacaksınızdır. Ve destekli mızrap. Nedir destekli mızrap? Destekli mızrapta şöyle düşünebilirsiniz. Re teline vurduğunuzda alttaki telin üzerine dayanıyorsanız bu destekli mızrap oluyor. Bir daha yapalım. Ama solü çalmıyorum. Re teli yani ikinci tele vuruyorum ama solü çalmıyorum. Ama solün üzerindeyim. Bir daha göstereyim. Yani dokunsanız çalacaksınız ama çalmıyorsunuz. Bunu bütün tellerde deneyelim. Fa diyez, si, mi, la, re, sol. Fa diyez, si, mi, la, re, sol. Sol, re, la, mi, si, fa diyez. Si'nin üzerinde duruyorum. Gördünüz mü? Yani 1, 2, 3, 4, 5. telin üzerinde duruyorum. 6. tele vurduğumda. Yani bir üzerine, yani şey gibi düşünün. Üzerine düşüyorsunuz gibi düşünün aslında. Ama alttakinin telinin sesini duymayacağız. Bakın solun üzerinde duruyorum. Mi'de yine la'nın üzerinde duruyorum. Si'de yine mi'nin üzerinde duruyorum. Bu şekilde. Bu arada boş tellerinde isimlerini söylemiş olayım. Sol, re, la, mi, si, fa diyez. Si, mi, la, re, sol. Farkındaysanız birazcık tizlerde şu bölgeyi kullanıyorum. Pesleştikçe yani kalınlaştıkça mızraplık bölgesine geliyorum. Ve inceldikçe, çünkü ud yukarı doğru pesleşir, kalınlaşır, aşağıya doğru tizleşir. Tizleştikçe de bu büyük kafesle mızraplık arasında ben bu bölgeyi tercih ediyorum ses kalitesi olarak. Tekrardan buraya doğru geliyorum. Siz de bunu bu hafta sol elinizi kullanmadan, sol elinizle udu taşımadan dik durarak sağ ayağınız önde, sol bacağınız arkada duracak şekilde udu sıkıştırıp tam olarak ortalayıp düşmeyecek şekilde, yani birazcık öne koyarsanız düşer, bu şekilde yaparsanız da düşer. Tam olarak dengeledikten sonra öğrendiğiniz sol, re, la, mi, si, fa diyez, si, mi, la, re, sol seslerini bu destekli mızrabı kullanarak çalışabilirsiniz.
akortlu bir enstrüman. Eğer sizinki akortsuz ise akort yapmamız gerekiyor. Nasıl akort yapacağız? Aslında Türk uygulamaları da çıkmış ve direkt ut teli üzerinden akort edebiliyorsunuz. Ama ben tünarı sadece akort için değil, icralar sırasında perdesiz bir enstrüman çaldığınız için seslerinizi kontrol etmeniz için de kullanmanızı isteyeceğim. Bu yüzden normal bir tuner indirirseniz bu şekilde hem normal icralarınıza da kullanırsınız hem de akort yaparken bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu harfleri vereceğim ve akordu da bu harflere göre akortlayacağız. D, A, E, B, Fa diyez, C diyez, Fa diyez, B, E, A ve D. Bir daha. D, A, E, B, Fe diyez, C diyez, Fe diyez, B, E, A ve D. Akort aletinde gösterecek olursam şöyle de bir ses çıkıyor. Tam sıfır noktasına gelmesi gerekiyor sesin. Ve o sıfır noktasını geçerse, biraz sağa doğru geçerse tiz yaptığınız demektir. Biraz burgularla yumuşatmanız, pesleştirmeniz gerekir. Eğer peste sol tarafta kaldıysa da pest olmuş demektir, kalın olmuş demektir. Tizleştirmeniz ve o sıfır noktasına gelmeniz için burgularınızı sıkmanız gerekecek. Bu sıkma ve boşaltma konusunda da bazen burgular çok sıkı olabiliyor, çok sert olabiliyor. Çok yumuşak ise ben burguyu çıkardıktan sonra biraz tebeşir sürüyorum ve tekrardan burguyu yerleştirip sıkıyorum. Ve bu gerçekten etkili olacaktır. Aslında bu viola çalanların, keman çalanların yurt dışında böyle bir ruj gibi bir aracı da var bunun için. Onu sürdüklerinde yine aynı etkiyi alıyorlar ama tebeşir de bence gayet yeterli oluyor. Bunun dışında eğer burgularınız çok sertse, asla dönmüyorsa, yine tabii ki çıkarabilecek durumdaysa burguyu biraz yumuşattıktan sonra kaldırıyorum. Sabun veya kurşun kalem. Tam o burgunun burguluğa girdiği kısmı, yani gireceği kısmı çıkarabiliyorsanız, tabii çıkaramıyorsanız onun başka yöntemleri de var. Oraya kurşun kalemle boyadığınız zaman tekrar geri soktuğunuzda yumuşadığını göreceksiniz. Ne dedik? Sertleştirmek için tebeşir, yumuşatmak için kurşun kalem, sabun kullanabilirsiniz. Fön makinesi de bir opsiyon. Yani o aşamaya gelmek pek istemiyoruz. Çünkü bu sefer o udu da çok ısıtacağı için başka problemlere yol açabilir. Ama eski deneyimlerimde fön makinesi de kullanmıştım. Çok sert olduğu için. Özellikle bu hava değişimleri, uçakla bir yere basınç aldığı için bir yere gittiyseniz ya da çok sıcak bir iklimden daha soğuk bir iklime geçtiyseniz bu gibi problemleri yaşayabilirsiniz. Bir de uçağa binerken biz genelde yarım ses, bir ses de olsa burguları biraz rahatlatıyoruz, yumuşatıyoruz. Çünkü gerginlikle, basınçla beraber telin atma, patlama durumu olabilir. Bu yüzden de buna dikkat etmenizi isterim. Bunun dışında Batı müziğinde A, B, C, D, E, F, G diye giden La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Bunu kendiniz de araştırabilirsiniz. Aslında Batı müziğinde A, La şeklinde, La'dan tekrardan Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si diye giden bir sistemi var. Bizdeki akort farklı. Batı müziğinin La'sı, A'sı bizim Türk müziğinde Re'mize, neva sesimize denk gelmektedir. Bu başlarda birazcık kafa karışıklığı yaşatabilir ama Türk müziği sistemi birazcık farklı. Yani Batı müziği enstrümanı yanınızda piyano ile La sesine bastığınızda, Türk müziği öğreniyorsanız sizin Re sesinize denk gelecektir. Aslında bu da bizim Mansur akordumuza denk gelecek. Bunu ileriki derslerde yine konuşacağız. Bu yüzden de akort ederken Batı müziğindeki La ile bizim La'mız aynı değil. Şimdilik bu konuyu birazcık genel olarak anlattım. Daha sonra yine ileriki derslerde bu konuya değineceğim. Ama şimdilik akort ederken D, A, E, B, Fa diyez, C diyez, Fa diyez, B, E, A, D şeklinde yapabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki Türk müziğinde akortlar değişiyor mu? Değişebiliyor. Ama
akortlu bir saz, yani uda başladıysanız alacağınız enstrümanın akordu budur. Sonra icranızla ilgili farklı tatlar, farklı renkler istiyorsanız bu fa diyez ve c diyez dediğimiz sesleri bazen çaldığınız parçaya göre değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında Arap akordu daha farklı. Arap akordu kendi içinde de farklı akortlara sahip. Bir iki tane akordunu biliyorum. O yüzden de tel seçimlerinizde Türk müziği udu olarak teli temin etmenizi söyleyebilirim. Çünkü Arap akorduna göre aldığınızda bu sefer Türk müziği icrası yaparken problem yaşayacaksınızdır. Bu yüzden tel seçerken de Türk müziği uduna göre aldığınıza dikkat edin diyebilirim. Bugünlük ud dersimiz bu kadardı. Bir sonraki ud dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.